Oksijenin dünyadaki hayatın devamlılığı için kilit bir element olduğunu bu videoyu izleyen herkesin kabul edeceğini düşünüyoruz. Aksi durumda sizi bir temiz hava almaya davet etmeliyiz. İnsanların yemeksiz günlerce ama susuz 2 günden fazla hayatta kalamadığı iddialarına da aşinasınızdır. Peki oksijensiz? Onu da cevaplayalım. Oksijensiz kaldığımız 3. dakikadan itibaren vücuttaki biyolojik ölümler başlar. Oksijen dünyanın bize, bizim de dünyaya bir nimetimizdir. Bu ilişkiden en karlı çıkan bizler ise maalesef bunun değerinin farkında değiliz. Oksijenin besleyici bir element olduğunu da dillendirmiş olalım. Oksijen vücudumuza aldığımız en önemli maddelerden birisidir. Çok büyük ihtimalle bu gözle hiç bakmamışızdır. Ancak oksijen insan vücudunda gerçekleşen tüm kimyasal reaksiyonlarda kilit madde konumundadır. Bu güzide elementin vücudumuzdaki etkileri ve faydaları bir yana dursun, dünyamız için de önemi oldukça yüksek miktardadır. Oksijenin dünyadan yok olduğuna neler olabileceğini merak edenlerdenseniz buradan sonrası tam size göre. İyi seyirler. Güneşin altında yer alan herkesin vücutlarının açıkta olan kısımları anında yanmış olurdu. Biraz bronzlaşma fena olmaz demeyin. Bayağı ağır dereceli yanıklardan bahsediyoruz. Bunun sebebi sürekli duyduğumuz ve aslında ne olduğunu hakkında da tam bir bilgimizin olmadığı ozon tabakasıdır. Ozonun ham maddesi oksijendir ve ozon tabakası güneşten gelen ultraviyole ışınlarının dünyamıza ulaşmasını engeller. Aynı zamanda ozon tabakasında yer alan ozon dünyadaki havanın temizlenmesinde de rol oynamaktadır. Bunu açıklamak için öncelikle biraz güneşimizden bahsedelim. Yaygın kanının aksine güneş sarı değil beyaz bir renge sahiptir. Yani şayet şahsen uzaya çıkabilseydik ve güneşe baksaydık gördüğümüz yıldız sarı değil beyaz olurdu. Güneşten gelen beyaz ışığı prizmadan geçirip kırmaya ilkokulda mutlaka hatırlarsınız. Işığın bu şekilde kırılmasını sağlayan prizmadan başka ve çok daha küçük boyutlarda birçok madde vardır. Işığın bu şekilde kendi dalga boyundan daha küçük parçacıklar tarafından saçılmasına Rayleigh saçılımı denir. Işığın bu şekilde kırılıp farklı renklerde saçılması gökyüzünün mavi renge sahip olmasının da temel sebebidir. Güneşten gelen ışınlar atmosferimize bulunan oksijenden saçılarak gökyüzünün açık mavi tonlarında bir renk almasına sebep olur. Güneşin doğuşu ve batışı sırasında gökyüzünün kırmızı ve sarı tonlarında gözükmesinin sebebi de güneşten gelen ışınların atmosferde daha fazla yol alıp daha fazla saçılmaya uğrayarak bize ulaşmasıdır. Şayet bu saçılmaya sebep olan oksijen orada olmasaydı gökyüzü biraz daha az mavi ve daha koyu bir renge sahip olurdu. Uçaklar da dahil olmak üzere şu ara piyasada kullanılan motorların tümü içten yanmalıdır. Bu motorların çalışmaya devam edebilmeleri için ihtiyaç duydukları yakıtın motorun iç kısmında oksijen ile tepkimeye girerek yanması gerekir. Oksijenin olmadığı durumda ise tepkime gerçekleşmez ve motor durur. Motorların durması ise basitçe yerde olan tüm uçakların ve arabaların hareket edememelerine sebep olurlar. Havadaki uçaklar ise bir süre daha havada kalmaya başarabilecek olsalar da eninde sonunda yere çakılacaklardır. Doğada var olan metalleri de bunun içerisine dahil edebiliriz. Bu oldukça enteresan bir durum. Richard Feynman bu durumu şu şekilde açıklar. Aynı türden 2 atom yan yana geldiğinde atomların kendilerinin kime ait olduğunu bilmelerine imkanı yoktur. Yani şayet 2 bakır plakayı yan yana getirip birbirine dokundurursak bu 2 bakır plaka anında birbiriyle birleşirlerdi. Çünkü bakırda bulunan atomlar kendilerinin hangi plakaya ait olduklarını bilmezlerdi. Bunu soğuk kaynaklama denir ve vakumlu ortamlarda gerçekleştirilerek kullanılabilir. Ancak doğal ortamda bunun gerçekleşmesini engelleyen şey metallerin yüzeylerinde oksijen sebebiyle oluşan oksitlenmedir. Bu oksitlenme sayesinde 2 farklı metal plaka birbirine karışmaz. Dünyanın atmosferinde %21'lik oranında oksijen bulunmaktadır. Geriye kalan %78'lik kısmı nitrojen ve %1'lik kısmı da diğer gazlardan oluşur. Bu gazlar atmosferde belirli bir basınç oluşturur. Şimdi bu kenarda dursun ve şunu hatırlayın. Özellikle şehirler arası ve uluslararası yolculuklarda kulaklarınızda bir tuhaflaşma olur. İşte o tuhaflaşmanın sebebi az evvel açıkladığımız havadaki basıncın değişmesidir. Fakat bu değişiklikler oldukça küçük miktarlarda olur. Buna rağmen oldukça rahatsız edici bir durumdur. Şimdi atmosferin %21'ini oluşturan oksijenin tamamen yok olduğunu hayal edin. Bu deniz seviyesinden 2000 metrelik yüksekliğe anında geçiş yapmanıza denktir. Ve bu şekilde gerçekleşen ani basınç değişiklikleri
kulaklarımızın patlamasına ve duyma problemleri yaşamamıza sebep olurdu. Oksijen çimento kullanılarak yapılan binalarda oldukça önemli bir bağlayıcıdır. Aslında karbondioksittir. Ama karbondioksitin de içinde 2 adet oksijen atomu bulunduğundan ve oksijen olmadığında o karbondioksitin dahi olamayacağından bağlayıcının karbondioksit değil de oksijen olduğunu söylesek çok da büyük bir hataya düşmüş olmayız. Oksijen olmadığında ise tüm bu yapılar sabitliklerini sürdüremez ve anında toza dönerlerdi. Tüm canlıların vücut ağırlıklarının 2/3'ü sudan oluşur. Su ise 2 hidrojen ve 1 oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşur. Şayet oksijen atomu yok olsaydı sudaki hidrojen gaz haline dönüşür ve hacim kazanır, genişlerdi. Bu da hücrelerimizin tümünün ve dolayısıyla vücudumuzun şişip patlamasına sebep olurdu. Oksijenin yokluğunun sudaki hidrojenin gaz formuna geçmesinin sebep olacağını ve hücrelerimizi patlatacağını söylemiştik. Bu patlamanın sebebi hücrelerin kapalı yapıda olması ve hacmi artan gazın hücre çeperlerini parçalayıp dışarı çıkma hevesidir. Suda bulunan ve oksijenden yoksun durumda gaz formuna geçen hidrojen bilinen en hafif gazdır ve hafif gazlar yükselirler. Dolayısıyla dünya üzerinde bildiğimiz tüm sular ve su birikintileri anında yok olurlardı. Yine oldukça enteresan bir sonuç. Oksijen dünyanın dış kabuğunda yaklaşık %45'lik bir yere sahiptir. Yani bayağı üzerinde durduğumuz şu kara parçasının %45'i oksijenden oluşuyor. Bu oksijen yok olduğunda ise üzerinde durduğumuz şeyler bir anda çok fazla azalırdı. Ve üzerinde durduğumuz şeyler serbest düşüşe geçerlerdi. Burada bahsettiğimiz şey yere düşmek değil, daha çok yere düşmek eyleminde bahsi geçen yerin ortadan kaybolması ve bizim kendimize düşecek başka bir yer bulamamamız.